Set almaya gidiyoruz. Havada cacık. Bugün nasıl yapacağız bilmiyorum ama Türker abi beni almaya gelecek kapıya. Günaydın. Ne haber ki? Hadi. Linçe çekiyor. Ayılamamışık. Akşam bir tane bile içtim. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Sonunda sehpamızı gidip aldık. Benim projede olmamasına rağmen aralara böyle destek profilleri atmış, ortalara 1 2 3. Bir de ayaklarına böyle ayarlanabilen vidalı ayaklar atmış ama ben bunu zemine direkt böyle koymayacağım. Onu zaten kurarken konuşacağız. Ölçüler gayet iyi. Sadece bazı noktalarında şöyle ruloyla boyadığı için görünüyor mu bilmiyorum ama böyle damlacıklar var bazı yerlerinde. Bir de parlak siyah olduğu için ben şöyle bir şey düşündüm. Akvaryum setinin gözüken yerlerini daha iyi görebilmek için görünen yüzeyleri mat siyah boyamayı düşünüyorum. Her kat için Marine Contra diye geçen malzemeden aldım kalın. Bu raflara koyacağız. Hem buraya hem buraya hem buraya hem de altı ayağın yükünü dağıtmak için tek parça bir kontra koyacağız. Onun üstüne duracak set ki parkeye çok fazla zarar vermesin. Çünkü burada hemen hemen her ayağa 100-150 kilo arasında yük binecek. Muhtemelen parkeyi çökertir bu halde. O yüzden şimdilik o sistemi deneyeceğiz. Şimdi aldığım kontraları bir koyacağım, bir bakacağım. Daha sonra ufak bir zımpara bir de armatür asmak için bir ayak büktürdüm. Onları da buradan deliğini delip ölçüsünü alıp eve demonte şekilde götürüp orada kuracağım. Bunu yapmamdaki amaç buradaki yüzeydeki bazı kaynak çapakları var. Hem onu alıyorum hem de mevcut boyayı astar olarak alt kat olarak üstüne sprey boya gittiğim zaman dolga malzemesi olarak kullanacağım, öyle söyleyeyim. Biraz daha pürüzsüz olsun diye dediğim gibi bazı noktalarda boya damlaları var. Bu benim için hoş değil. Özellikle çekim yaparken çok sırıtacaktır. O yüzden elimden geldiğince pürüzsüz bir yüzey elde edip boyayı da komple çıkartmaya çalışmıyorum bu arada. Kozmetik olarak biraz daha iyileştireceğiz. Bu işlem bittikten sonra 1-2 kat mat siyah boya atacağız. Akvaryum setine karşıdan baktığımızda görünen yüzeylere yapıyorum. Aralara, arkalara değil, sağ tarafı ve ön tarafına yapıyorum. Bu işlem biraz uzun sürecek. Bitsin, görüşeceğiz. A few moments later. Sen kolay gelsin. Teşekkür ederim abi. Ne yapıyorsunuz burada? Zımpara. Bu şöyle izler var. Bunlar boya damlaları. Bir de şurada kaynak izleri var. Bunları zımpara atıp inceden bir kat boya gireceğiz. Eyvallah hocam. Yani bunu komple böyle zımpara atmayacağız da önden gösterirsen alttaki kat boyayı macun olarak kullanıp üstüne bir kat daha gideceğiz. İnşallah daha olacak. Bak şurada mesela izler var. Onlar benim için sıkıntı. Evet. En azından önü ve sağ tarafı şöyle bir kat zımpara yapalım. Sen de o sırada bir çay yap abi bir de. Yapayım. 1 hour later. Abi şu ana kadar her şey 10 numara gitmiyor mu ya? Ve bu beni korkutuyor. Önemli olan şu rafların terazisi. Genel teraziyi ayaklardan yapabiliyoruz yükseltiyi ama diagonaline falan bakacağız. Oturur. Çıkıyor oradan. Ağacın altında. Nereden geldi o ya? Burada. Gel buraya gel. Çıktı mı? Çıktı. Ne zıpladık ha? Huy. Biz de burada uğraşacağız işte. Armatürlerimizin askı ayaklarını deliyorum. 2'şer tane çapraz atıp arkaya bağlayacağım. Şöyle bir deneme yaptık. İlk akvaryumumuzu şöyle bir koyduk ki armatür ayaklarımı bir göreyim diye. Çünkü ilk başta çok yüksek gözüküyordu. Boya işlemi yaparken de şunlar gözükmesin diye bunları da boyayacağım bu arada siyah. Bilginiz olsun. Çizgi şeklinde akvaryumların altında gözükmeyecek. Ayakları şöyle bir geçici olarak monteledim. Bunları da birazdan boyayacağız zaten. 1 day later. İnşallah setimizi yerine koyuyoruz. Şu an salon bu vaziyette. 2 günden beri şu akvaryumlar, cartlar, curtlar böyle duruyor. Dün sehpayı taşıdık. Akvaryumumuzu taşıdık. Biraz yorulduk açıkçası. O yüzden dün mola verdik. Şimdi önce bu akvaryumun bir arka fonunu hazırlayacağız. Daha sonra sehpamızın terazisini alıp yerine koyacağım. En sonunda da akvaryumumuzu en üst kata koyacağız. Şu armatür ayakları birazcık yamuk gibi duruyor. Şu sağa gidecek. Onları ayarlarım. O sorun değil. Elle vurunca da düzelir o zaten. Şimdi akvaryum folyosunu kaplayacağım. Daha sonra sehpayı duvara yaslayacağız. Akvaryumu en üst kata koyacağız hayırlısıyla. İlerleyen aşamalarda da alt kata şu görmüş olduğunuz soldaki 45'lik akvaryumları koyacağım. Ufaktan şekillenmeye başlayacak. Ben işe koyuluyorum. Karıcığım burada yardım etmen gerekiyor. A few moments later. Hep karıcığım. Karıcın olmasa ne yapacaksın acaba? Hiçbir şey yapamayacağız.
Geleyim mi demeyeceğim. Çünkü 1000 kilo şeyleri taşıttın bana dün. Akvaryumu da bana taşıttı. Komşular yetişin. Yarın fizik tedaviye gideceğim. Akvaryumu da bana taşıttı. Usta çatalımı çekmezsindir diye düşünüyorum. Hangi usta çatalı? Yavaş üstüne düşürme de. Akvaryum kurarken bir de eve ambulans sokmayalım. Neyse ben çekeyim. Yaralanırsan. Aynen Şahin. Reytingler zirve. Akvaryum uğruna kendini sakatladı. Akvaryum uğruna canını verdi az sonra. Ha, bir de üstüne ben geberteyim. Ah ah salonumun hali. Millet yeni koltuk takımı alır. Biz yeni akvaryum seti kuruyoruz mütemadiyen. Hayatım boyunca büfe almadım. Al sana büfe. 6 hours later. Tek bir sorun var. Sor aşkım. Yeni fıtık oluşumuna yol açan akvaryumu bunun üstüne nasıl koyacağız? Birlikte koyacağız koyacağız. Hala birlikte diyor. Tut şunun ucunu döşeyelim garım. Hiçbir şey olmaz. Çağır başkasını koy. Kimi çağıracağım? Kimi çağıracağım? Bir aydır belim ağrıyor diyorum. Hala yeni Tam taşımayın böyle kalsın. Çok zorluyor farkındasınız değil mi? Şunu koyalım. %80'i bitiyor iş. Sonra ben buraları toparlayacağım. Ben toparlamayacağım. Herhalde sen toparlayacaksın da biraz daha zorlarsan deport yiyeceksin. 2-3 haftadan beri video atamıyorum. Bunun birçok sebebi var. Şimdi şu anki vaziyeti size anlatayım. Siz de bana hak vereceksiniz. Birincisi şuradaki akvaryumları ben bozup sıfırdan yaptım. Bilenleriniz bilir arkadaşlar. Kurulu bir akvaryumu bozup sıfırdan yapmak yeni bir akvaryum kurmaktan çok ama çok daha zor bir iş. Çünkü bunun zeminindeki materyalleri alıyorsun, temizliyorsun, tekrar koyuyorsun yerine, azot döngüsü başlasın falan filan. O süreçte işte balıklar geldi gitti vesaire. Hatta bakın 100 litrelik akvaryumu boşalt, sıfırla, tekrar döngüsünü sağla falan filan. İnanın ben sizden daha çok video çekip paylaşmak istiyorum ama hani boş bir videoda olsun istemediğim için, size de sağlıklı bilgiler vermek istediğim için bu süreçlere mecbur beklemek durumundayım. O yüzden size çok sık video atamıyorum bu sıra. Farkındayım ama işler yoluna girdiği zaman videoların arası kısalacak. Merak etmeyin yani. Haftada 2 videoya çıkacağız yine. Şu an setimiz bu vaziyette. En üstteki akvaryumu zaten biliyordunuz. Yerine koyduk. Ortadaki akvaryumlar gelecek. Altta da yavaş yavaş dizmeye başladım. Şimdi burada şöyle bir yolu izleyeceğim. Önce alttaki akvaryumları kuracağım. Sonra ortadakileri koyacağız. Daha sonra en üst. Hani böyle aşağıdan yukarı doğru gitmeyi düşünüyorum. Böylece setteki ağırlık dengesini de sağlamış olacağız aynı zamanda. En üstten başlayarak aşağı gitseydik biraz daha dengesiz olurdu. Statik olarak da fiziksel olarak da mantıklı değildi. Ayrıca bu akvaryum hikayesi çok çok başka olacak. Yani gerçekten çok ama çok emek harcayacağım şu akvaryuma. Daha güzel seriler çıkacak o akvaryumla ilgili. O yüzden bunu sona bırakıyorum ki ben de şu an kafamdaki planları oturtayım. Sağlıklı ilerleyelim o akvaryum özelinde. O yüzden acele etmiyorum. Şimdi detaylıca anlatmaya başlıyorum. Burası niye böyle? Eksikler neden var? Lütfen bana sonra buranın burası neydi diye sormayın abi. Tabii efendim. Videoyu sardırarak izleyen arkadaşlar var. Videodaki bilgileri atlıyor sonra bana soruyor. Ben videonun linkini ona geri atıyorum. Bak diyorum bahsettim. Videoyu sardırmadan izle. Buradan başlamadan önce size çok güzel bir bilgi vereceğim. Çok güzel bir haber vereceğim. İnşallah başımıza bir şey gelmez, nazar değmez. Çok güzel işbirlikleri ve sponsorluklar aldık arkadaşlar. Bunların başında Shrimps Forever markası geliyor. Shrimps Forever bundan sonraki süreçte kuracağımız Neocardina ve Cardina akvaryumlarımızın ürün sponsoru oldu ve buradaki akvaryumu da Shrimps Forever'ın başlangıç paketiyle kurduk. Kurulum videosunu ya bundan önce izleyeceksiniz, bu videodan önce, ya da bu videodan bir sonra buradaki akvaryumun kurulum hikayesini izleyeceksiniz. Bu akvaryumda turuncu sakura karideslerimiz var. Zemin bitkilerimizi diktik. Arkada Rotala yadrika bitkilerimiz var. Birkaç tane boynuz neritemiz var. Şu an bu akvaryum 8-10 günlük bir akvaryum, yani taze bir akvaryum. O yüzden böyle hani boş gözüktüğüne bakmayın. Buradaki Neocardina sayımız çok azdı. Ben ilerleyen günlerde yine kaliteli turuncu sakuralar ekleyerek buradaki koloniyi adam edeceğim. Bu bir. İkincisi, hemen yana geliyoruz. Sarı Ateş Neon Karides akvaryumumuzun kurulum işlemlerini bugün bitirdim sayılır. Akvaryumda yine bir bulanıklık var. Bunun nedeni de kullandığımız başlangıç ürünleriyle alakalı. Bu akvaryumun kurulumu da aynı şekilde bu akvaryum gibi kuruldu. Şu an elimdeki bütün Sarı Ateş Neon Karideslerimizi bu akvaryuma aldık. İlerleyen süreçlerde bunların içinden kendime böyle A++ kalite diyebileceğim 10-20 kadar canlıyı ayırıp ekstradan da böyle damızlık bir koloni ayıracağım.
oradan da ilerleyeceğiz. Elimdeki birçok mosu bu akvaryuma koydum. Şu an buradaki mosları böyle üretip çoğaltıp kullanacağım aşamaya kadar boylandırmak için buraya aldım. Burada görünen bazı moslar çok kıymetli ve çok nadir bulunan türler arkadaşlar. Özellikle şu yemliğin içinde duran Physidens nobilis var. Bunu bulması biraz benim için çok zor oldu. Burada Hukuraki moslarımız var. Kamerun moslarımız var. Physidens miroşakiler var. Minipelyalar var. Burada var ya çok mos çeşidi var gerçekten. Amacım bunları çoğaltmak, ilerleyen projelerimde de kullanmak. Orta ve uzun vadede de bunlardan gönderim yapacağım. Bu akvaryumda şu anlık böyle ilerleyeceğiz. Gelelim bir yana. Burayı anlatmam için size şuradan bahsetmem gerekiyor önce. Yukarıdaki akvaryumda kullanacağımız dış filtre bu arkadaşlar. Sobo'nun AQ93F UV modeli. Bu ürünün kutu açılış videosunu çektim. Fakat devamında yani bu ürünün detaylı videosunu çekmem için de benim bu filtreyi bu akvaryuma kurup birkaç ay gözlemleyip deneyimlemem lazım ki size ona göre bilgi verebileyim. Bu filtreyi bu akvaryuma bağladığımız zaman benim bunu koyacak alanım yok. Ben şimdi şöyle düşünmüştüm. Bu filtreyi bir aşağı koyarım. Profilin olduğu köşeye yaslarım duvara. Buraya yaptıracağım akvaryumlardan birinin de yani soldaki akvaryumu da birazcık dar yaptırırsam filtre arkada kalır. Buradaki akvaryum filtresini de şu araya koyarım. Hani iki filtre koyarım. Buradan da akvaryumlardan gözükmez diye düşünüyordum. Fakat sonra dedim ki bunlarda zaten motorlu pipo kullanıyoruz. Muhtemelen ben buraya da bir karides akvaryumu yapacağım. O yüzden burada kullanacağım filtreleri buraya koyma kararı aldım. Aynı burada düşündüğümü burada yapacağım. Buraya yaptıracağım akvaryumda arkaya doğru 45 değil de atıyorum 33-32 gibi gelecek. Bir 10-15 santim bana doğru gelecek. Arkaya 2 tane filtre koyacağım. Bu arada şu filtreyi de kurarken göstereceğim. Erdal Bursalı adında bir takipçi abimiz var. Hemşerim sağ olsun. Bana Eheim Klasik 250 dış filtresini hediye etti. Onu da inşallah üstteki akvaryumların birinde kullanacağız. Bir tanesi Eheim Klasik 250. Diğeri de şu büyük filtre. İkisi buraya gelecek. Tamam mı? Bu cepte. Şimdi bana bir tane daha filtre lazım. Onu ne yapacağım? O da muhtemelen Sunsun 603 olacak. Onu da şuradaki araya koyarsam eskiden de kullandığım gibi buraya görünmeyecek şekilde bir örtüyle ya da bir kapakla kapattığım zaman yani buraya 2 akvaryum gelecek bu arada. Söylemeyi unuttum. Büyük filtre buna gelecek şu yandan. Eheim buraya gelecek. Sunsun da buraya çekecek gibi 3 filtreyi şöyle bölmüş oldum. Gözükmeyecek şekilde. Yani buradan baktığımız zaman hortum ve filtre kirliliği olmayacak. Yani estetiği bozmayacağız. O yüzden buradaki akvaryum boşluğunu ben bilerek yaptırmamıştım. Sonracığıma burada ekstradan yaptığım bazı şeyler var. Onlardan da bahsedeyim. Neden bu süreç uzadı? Ben bu seti yaptırırken direkt parkeye oturacak şekilde yaptım. Maksimumdan hesapladığım zaman her kata 300 kilo yük binecek. Taş, kaya, kökle bindirdiğin zaman 6 aya 900 kilo, 1000 kiloya kadar ağırlık binecek. Ağırlıkta 6'ya böldüğün zaman yani ortalama 150 kilo ağırlık basacak bir tane ayağa. Şimdi yerlerde parke olduğu için mutlaka bir çökme, iz vesaire oluşacağı için ben fikir aldım bazı ustalardan. Gittim abi bir plaka Marine Contra dedikleri şu kalın malzemeden aldım. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama 18 ya da 20 mm kalınlığında suya dayanıklı, ağırlığa dayanıklı taş gibi bir mal. Bundan bir plaka aldım. 2900 lira para verdim. Sonra gittim. Yoruldum anlatırken. Sonra gittim abi mobilyacıya. Frezede bunları istediğim gibi kestirdim bakın. Köşelerine kadar döndürdüm. Üst zaten tek parça. Onda problem yok. Profile denk geldiği yerlere adam gibi kestirdim. Ben bu plakaları şak diye oturttum ki akvaryumları koyduğum zaman ağırlık ön ve arka profile değil de ağırlığı çerçeveye eşit dağıtmak için. Şu rulonun içinde yaklaşık 5 metrekare sünger var. Aynı şekilde o süngerlerden buraya da çekeceğim. Garanti olsun diye. Bunları yaptırırken temel amacım da dediğim gibi ağırlıkları dağıtmakta akvaryumların. Ayrıca bu plakalardan bir tanesini de zemine koymak istedim. Çünkü dediğim gibi bu ayaklar yere tek noktaya basacağı için mutlaka bir stres noktası oluşturacaktı. Zamanla ayakların olduğu bölgede bir çukurlaşma, bir bombe olacaktı. Ağırlığı daha fazla alana, yüzeye dağıtmak için zemine de aynı plakadan bir tane kestirip koydum. Yani bütün set şu Marine Contra'ya biniyor yani. Şu Marine Contra'nın kesilmesi, taşınması, buraya konulması boku püsürü derken bana 4000 liraya mal oldu. Onu söyleyeyim ama benim içime sindi. Setin ölçülerini soran arkadaşlar var. Ben de yaptırmak istiyorum. Neyi nasıl, neye göre yaptırdın diye soranlar var. Kadir Usta'dan istemedim ama o inisiyatif alıp ayak takmış sağ olsun. Ben onu hesaba katmazsam yerden 25 santim yüksek yaptım. Aşağı çekmece gibi şu Ikea'dan aldığım şunun gibi kutular var. Bunlardan kullanmak için. Bir üst katı
ise elimdeki mevcut akvaryumları kullanabilmek için 30+15 yaptım. Eğer siz de akvaryum seti yaptırırsanız şu aradaki yükseklik en az 15 santim olmalı abi. 20 de yapabilirsin ama bence 15 yetiyor. Siz derseniz ki ben daha rahat çalışmak istiyorum. Armatürü çok güçlü. Şöyle asacağım, böyle keseceğim, böyle çalışacağım derseniz şu arayı 20 santim yapabilirsiniz. Üste gelelim. Bu üst katta aşağısı 30'lu ya akvaryumların yüksekliği. Buraya koyacağımız akvaryumların yüksekliği de 35 santim olacak. 35+15 yani boşluğu 50 santim olarak ayarlamıştım. Ama aşağıya bu kontrayı koyunca buradan 2 santim kaybettik. Yani 48 oldu. Aslında benim bu aradaki boşluklar 15 değil de 13'e düştü. Öyle düşünün. Ben bitkili akvaryumlarda ideal ölçünün 35 olduğuna kanaat getirdim şahsen. Çünkü 30 santim olunca aşağıdakiler gibi bitki tam böyle boylanıyor, görseli oluşacak. Budamanız gerekiyor. En azından 35 olursa daha şık duruyor görseller. Bana göre böyle bu tarz akvaryumlarda ya şov akvaryumu değilse yükseklik 35 ideal yani. Gayet güzel iş görüyor. Kasanın da genel ölçüsünü söyleyeyim bu arada. Şu baştan yani şunun uzunluğu 1.45. Arkaya doğru da 50 santim. İskeleti de 40'lık kutu profilden yapıldı. 2 mm olması lazım. Et kalınlığı şu an hatırlayamıyorum. Sonrasında gelmişken şöyle bir göstereyim. Bunların birçoğunu deneme fırsatı bulamadım şu an. Stick yemler var. Yavru karidesler için yemler var. Su katkıları var. Bunları yavaş yavaş deniyorum. Gerçekten çok beğendiğim ürün var. Mesela nerede o? Shrimps Delight diye bir ürünleri var. Karides lokumu yani Türk lokumu gibi bir şey. Hatta açabilirsem size şöyle göstereceğim. Bildiğin kına gibi bir şey. Şu an buradaki ürünleri sırayla kullanma fırsatım oldu ama en çok etkiyi bunda gördüğüm gibi yani şu karidesler şuna bayıldı. Diğerlerini de zamanla kullanacağım. Kullandıkça, deneyimledikçe size de bu ürünler hakkında bilgiler vereceğim. Firma sahibi de zaten üründen memnun kaldığınız, kalmadığınız yönleri bize bildirin dedi. İlla malımızı övün demedi yani. Firma yetkilisinin de böyle düşünmesi çok hoşuma gitti. Tüketici gibi kullanacağız. Abi bak bu ürün şöyle güzel, böyle güzel. Bu ürün değil ya da şundan verim alamadım gibi hem size hem de firmaya geri bildirim yapacağım. Yine haricen bir sponsorluğumuz daha var. O da armatür sponsorumuz. Ama armatür o değil tabii ki. Ben şu an bu videoyu çekmek için içerideki bitkili akvaryumun armatürünü söküp buraya koydum ki böyle net görelim diye. Okeanos firması bu akvaryuma özel armatür sponsor oldu arkadaşlar sağ olsunlar. Üzerinde kısa bir süreli Ar-Ge yapıldı vesaire bayağı çalışıldı. Midtek akvaryumlarda kullanabileceğimiz 1.40 boyunda bir armatür gelecek. Bir aksilik çıkmazsa da yarın kargoya verilecek. Şurada görmüş olduğunuz 2 tane askı ayağı yaptım kendim. Sağ olsun bu arada tasarımcı arkadaşlarım var. Onlar yardımcı oldular bu süreçte. 2 tane armatür ayağı koydum. Eğer ihtiyacınız varsa bunların da teknik resimleri var. Bunları da koyarım. Okeanos armatürümüz de gelince o armatür üstünden de konuşacağız. Harici bir armatür daha gönderecekler. Küçük detaylı bir şekilde inceleyip ondan da size bahsedeceğim. Üst katı bitirdik. Okey. Orta katta akvaryumlar gelince eksiğimiz yine armatür olacak. Onu da bilmiyorum. Okeanos olur mu olmaz mı? 2 tane böyle 60'lık armatür lazım olacak. Eğer sponsor bulamazsak ben yine Chiros B kullanmayı düşünüyorum. Şunlardan. Ama buluruz diye düşünüyorum. Anlatmadığım ne var? Şurası var lan. Yerde duruyor. Bunun içinde bizim Nannakara Anamala çifti vardı. Sunsun 603'ü buna bağladım. Küçük oldu sizi aldandırmasın. Bu bayağı büyük bir saklama kabı. Bunun içinde ortalama 40 litre su var. Dişiyle erkeğe buraya attım. Fakat dişi sürekli erkeğe kovaladığı için erkeği buradan almak zorunda kaldım. Şu an burada sadece dişi var. Geçici olarak burada duruyor. Bunu da buradan aldıktan sonra akvaryumlarımız da yerine girdikten sonra burası cillop gibi olacak. Buradaki akvaryumlardan bahsettim. Siz şimdi diyeceksiniz ki buradaki akvaryuma ne oldu? O akvaryumu da mis gibi kurdum. Onu da şimdi içeri geçiyorum. Oradaki akvaryum hakkından da bahsediyorum size. 100 litrelik akvaryumumuzda odaya kurdum. Kurulum işlemleri bitti arkadaşlar. Burası artık benim kendi bitkilerimi yetiştirdiğim, geliştirdiğim bir akvaryum olacak. Aynı zamanda seleksiyon fazlası karideslerimizi de bu akvaryuma atacağız. Burada karışık takılacaklar. Bu akvaryumda daha önce kullandığım bitkileri budayıp attım. Burada kriptokorinlerim var. İşte bazı moslar var. Birkaçı maalesef çürümüş vesaire sararmış ama buraya yeni helferiler aldık. Bunları büyütüp çoğaltacağız. Bazı artan küçük mos gruplarım var. Burada birçok bitki var. Hatta şu bizim Blackwater'dan çıkan anubiaslara bak. Yasin'e hediye edeceğim. Belki izlerse buradan görür sürprizini. Buradan Yasin'e de birkaç tane anubias vereceğim. Bursa'ya gelecekmiş yakın zamanda. Bakın abi şöyle anubiaslar dehşet oldu bizim Blackwater'ın içinde. Onları da geçici olarak buraya koydum. Yani artık bundan sonra emers bitki, in vitro vesaire o işe çok girmemeyi düşünüyorum. Mümkün olduğunca hobicilerden ya da ne bileyim pet shoplarda bulursam budama bitkiler, submers bitkiler almaya tercih ediyorum. Öbür
armatür adaptasyonu çok uzun sürüyor vesaire, çok uğraşıyoruz. Zamanla burayı da toparlayacağım ama içerideki iş yüküm olduğu için buraya böyle çok estetik bir şey çalışamadım bu arada. O yüzden hani biraz dağınık gözüküyor olabilir. Özellikle şu anubiaslar. Zamanla bitkiler büyüdükçe, boylandıkça şuradaki mossları da tabii içerideki akvaryumu kurunca buradan alacağım. Buraya daha farklı budama, yani budama yapabileceğimiz arka plan bitkileri dikeceğim. Burası arkaya doğru uzadıkça böyle Dutch gibi bir şey olacak. Bu akvaryumda yine Aquel FZN Pro 700'ü kullanıyorum. Armatürüm yine Chiros B serisi. Fakat burada şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Daha önce ben bu ürünü incelerken de bahsetmiştim objektif olarak. Bu filtrenin gövdesi çok büyük abi. Yani ben mecburen armatürün ayağını buraya koymak zorundayım ya da bunu şöyle koymak durumundayım. Ortalasın diye. Yani şurada benim şu kadarcık bir alanım var. İlerleyen zamanlarda ya bu armatürü asacağım yukarı doğru ya da bu filtreyi buradan çıkartıp bunu içerideki bir akvaryumda kullanıp buraya Sunsun 603'ü bağlayacağım. Yani bu ürünün kasası benim şu armatürümü verimli kullanmama ne yazık ki müsaade etmiyor. Şöyle göstereyim. Bak şu kadarcık alan var. Bu daha fazla ileri gitmiyor. Bunu ortalıyorum böyle. Şöyle çapraz gidiyor yani, anladın mı? Z şeklinde çapraz kullanıyorum geçici olarak ama şu an yapabileceğim bir şey yok. Şu an sistem bu şekilde. Şuradaki rizomlu bitkilerimizi alınca burası böyle büyüdükçe, yeni bitkiler geldikçe buradan budayıp içerideki akvaryumlarda, tasarımlarda kullanacağız. Kendi bitkilerimi yetiştiriyor gibi olacağım. Ayrıca bunun bir de altı var. Daha önceki videoda dediğim gibi buradaki bölmelere de ölçü aldım. Yanlış hatırlamıyorsam bakın ölçüler şu an kafamda net değil. 30, 50, 30, 3 tane akvaryum yaptıracağım. Bu akvaryumların sadece ön camları clear olacak. Buralara da böyle orta seviye bir armatür takıp buralara da moss ve bitki koyacağız. Bu akvaryumlarda Caridina carides bakabiliriz ilerleyen aşamalarda. İçeridekilerle birlikte 3 tane de buraya gelecek. Toplam 6 tane akvaryum siparişim cepte. Onlar da gelince pıt onların da kurulumu gelecek. Merak etmeyin. Burası böyle baktığın zaman çiçek gibi olacak. Arıtıcı sistemimiz geldikten sonra da akvaryumlarımıza inşallah Caridina da koyacağız abi. Caridina carides akvaryumu da yapacağız. Aynı zamanda bu sistemlerle birlikte daha güzel bitkili akvaryumlar, daha high tech işler yapabileceğiz. Geriye de tek eksiğimiz karbondioksit sistemimiz kaldı. Onu da şu an acele etmiyorum. Birkaç firmaya yazsam belki de yardımcı olurlar fakat şu an bekliyorum abi. Çünkü elimde o kadar çok iş ya da ürün var ki şu an adamları da bekletmek istemediğim için bir yandan tabii ki de tanıtım yapmak lazım, denemek lazım. Ürünle alakalı bir geri bildirim de yapmak lazım. Ben adamlara geri bildirim yapamazsam mahcup olurum. O yüzden karbondioksit işini erteliyorum. İlerleyen aşamalarda aklımda yani. Güzel bir karbondioksit tüp sistemi koyarsak buralar var ya, yani düşün. Bu yaz buradaki sistemlerin oturması, kurulması, onlarla uğraşacağız. Yaz sonu buralar var ya patlayacak, çatlayacak, yanacak buralar. O derece bak. O derece iddialıyım. Boşuna bak sizi gaza getirmiyorum. Ben de gaza geliyorum hatta size anlatırken. Buralar gerçekten güzel olacak. Seti kuruyoruz serisinin 1. bölümünden bu kadardı dostlar. Durumları şeffaf şekilde siz de görün abi. Dağınıklığımı görün. Bak kablolar burada. Saklama kapları, havlular, maşalar. Buradaki yemler, cartlar, curtlar. Ben şeffaf ve dürüst adamım abi. Bende neyse o bak. Sadece şuraya bir tane ambiyans ışığı koydum şöyle bir janjan olsun diye. Hatta onu da şuradan değiştireyim. Heh. Şimdi daha güzel oldu. Son durumlar neymiş? Siz de net bir şekilde görün abi. 2. bölümde muhtemelen ortadaki akvaryumları koymuş olacağız ve şu sol köşedeki akvaryumları koymuş olacağız. Yukarıya armatürümüzü bağlayacağız. Aynı şekilde buradaki akvaryumlara ait filtre sistemlerine bağlayıp bundan sonraki süreçte hangi akvaryuma nasıl bir tasarım yapalım, hangi balıklara bakalım gibi anketlerle sizin de vereceğiniz fikirlerle yola çıkarak yeni kurulumlarımıza başlayacağız. Elimden geldiğince doğru, sağlıklı ve hızlı bilgi vermeye çalışıyorum. Sizi beklettiğim için kusura bakmayın ama durumlar gerçekten bu vaziyette. Ara sıra eşim bana sağ olsun yardımcı oluyor fakat çok yorucu oluyor yani gerçekten. Hani biraz isyan ediyor gibi oluyorum aslında ama ne yazık ki kurulumları bozup yeniden kurması çok zor oluyor ve çok zaman alıyor. Bundan sonraki süreçte de sıfırdan kuracağımız akvaryumlardan çok keyif alarak ilerleyeceğiz. Sonuç olarak durumlar bu şekilde. Videoyu beğenmeyi ve henüz kanalıma abone değilseniz şuradaki abone ol butonuna basarak beni desteklemeyi unutmuyorsunuz. Serinin 2. bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.